Selamlar, ben İbrahim Ertaş. Bugün sizinle bir sırrı paylaşmak için buradayım. Ama bu sır kapalı kapılar ardında değil, tam gözümüzün önünde, günlük alışkanlıklarımızın içinde saklı. Hiç düşündünüz mü? Neden hala bazı ağaçlara bez bağlarız? Neden bir pınardan su içerken sesimizi alçaltırız? Ya da neden perşembe akşamları içimizde tuhaf, tarif edilemez bir huzursuzluk ya da bir görev bilinci uyanır? Bugün modern dünyadayız. Cebimizde teknoloji, zihnimizde gelecek var. Ama bir yanımız hala Mezopotamya'nın o tozlu yollarında binlerce yıl önceki dedelerimizin dizinin dibinde oturuyor. Bu videoda din tartışmayacağız. Kimsenin inancını sorgulamayacağız. Sadece bir kazı yapacağız. Kürt kültürünün derinliklerine inecek ve İslamiyet'ten çok daha önce bu topraklarda var olan, genlerimize kazınmış o kadim inanç izlerini süreceğiz. Eğer hazırsanız 5000 yıllık bir hafızanın kapılarını aralıyoruz. Yolculuğumuza coğrafyadan, yani evimizden başlayalım. Mezopotamya ve Zagros dağları. Bu topraklar sadece taş ve topraktan ibaret değildir. Eski Kürt inanç sisteminde doğa, insanın üzerinde tahakküm kurduğu bir nesne değil, insanın bir parçası olduğu, nefes alan bir öznedir. Buna dünyada animizm deniyor. Yani her şeyin bir ruhu olduğu inancı. Bakın bugün bile birçok Kürt köyünde bir dağın ismi sadece bir isim değildir. Dağ bir koruyucudur. O bapirdir, yani dededir. Köylü dağın tepesine çıktığında yüksek sesle bağırmaz, orayı kirletmez, oradan bir taş alırken bile bir çekince duyar. Neden biliyor musunuz? Çünkü o dağın bir ruhu olduğuna, bizi izlediğine ve koruduğuna dair o çok eski, pagan döneminden kalan bir his hala canlıdır. Çünkü o dağın bir ruhu olduğuna, bizi izlediğine ve koruduğuna dair o çok eski, pagan dönemden kalan bir his hala canlıdır. Japonların Shinto inancındaki kami ruhları neyse, bizim dağlarımızdaki o kutsallık hissi de tam olarak odur. Binlerce yıl geçti ama biz o dağa hala sıradan bir kaya parçası gibi bakamıyoruz. Peki ya su? Kürt kültüründe su zindidir, yani canlıdır. Eskilerimizi hatırlayın. Suya tükürülmez, çarpılırsın derlerdi. Akşam vakti suyun başında konuşma, uykusunu bölme derlerdi. Modern bilim suyun hafızası olduğunu daha yeni tartışırken bizim atalarımız suyun bir bilinci olduğunu binlerce yıl önce biliyordu. Bir pınarın başında durup dua etmek, bir pınarı kutsal sayıp etrafında kurban kesmek aslında doğayla kurulan o büyük barış sözleşmesinin bir parçasıydı. İnsan doğaya hükmetmiyor, doğayla beraber yaşıyordu. Ağaçlar ise bu sistemin en görkemli şahitleridir. Özellikle meşe ve ardıç ağaçları. Mezarlıkların yanındaki o heybetli ağaçların neden kesilmediğini hiç düşündünüz mü? Ya da neden dallarına o renkli bezler bağlanır? İnsanlar oraya bir dilek için gider ama aslında bilinç altlarında toprakla gökyüzünü birleştiren o canlı varlığa hürmet ederler. Ağaç, kökleriyle yer altındaki atalarımıza, dallarıyla gökyüzündeki ışığa uzanan bir köprüdür. İslamiyet'ten sonra bu ağaçlar evliya ağacı oldu, yatır ağacı oldu. Ama özündeki o antik ruh hep aynı kaldı. Canlıya, kök salana duyulan o derin saygı. Şimdi sizi biraz duygulandıracak, belki biraz da ürpertecek bir yere, sofralarımıza götüreceğim. Kürt kültüründe ölüm hiçbir zaman tam bir veda olmadı. Bizde ölenler gitmez, sadece görülmez olurlar. Onlar hala ailemizin bir parçasıdır. Hala soframızın bir tabağıdırlar. Bunun en somut kanıtı yüzyıllardır süregelen Perşembe gecesi ritüelleridir. Birçok evde Perşembe akşamı güneş battıktan sonra bir telaş başlar. Bir ışık yakılır, bir kap yemek ayrılır ya da evin içine o meşhur helva veya lokma kokusu yayılır. Annemize sorduğumuzda ruhlar evini ziyarete gelir, yollarını bulsunlar, kokuyu alsınlar der. Duralım burada. Modern teolojide ruhların her hafta evleri ziyaret edip yemek kokusu beklediğine dair bir kural yoktur. Peki bu nereden geliyor? Bu Mezopotamya'nın en kadim inançlarından biri olan
atalar kültüdür. Ölmüş büyüklerin aile üzerindeki koruyucu etkisinin devam ettiğine inanılır. Meksika'daki Ölüler Günü'nde, yani İspanyolcası Dia de los Muertos, insanlar mezarlıklarda dans eder, yemek yer, biz ise bunu sessizce mutfağımızda o kokuyu havaya salarak yaparız. Ama kök aynıdır. Seni unutmadık, bağımız kopmadı, hala bizimlesin. Bir de rüyalar meselesi var. Kürtlerde rüya sadece bilinçaltının bir oyunu değildir. Rüya iki dünya arasındaki tek diplomatik kanaldır. Bir ölü rüyaya girdiğinde akan sular durur. Susamış mıydı, yüzü gülüyor muydu diye sorulur. Eğer rüyada bir huzursuzluk varsa hemen bir hayır yapılır, birinin gönlü alınır. Çünkü inanılır ki rüya atalarımızın bize gönderdiği bir mektuptur. Bu anlayış insanı yalnızlıktan kurtaran, ölümü soğuk bir yok oluş olmaktan çıkarıp bir dönüşüm haline getiren muazzam bir ruhsal mirastır. Biz ölümü toprakla kapatmıyoruz. Rüyalarla ve perşembe akşamlarıyla açık tutuyoruz. Geldik en görkemli, en ateşli bölüme. Kürt denince akla ateş gelir, Nevroz gelir. Ama Nevroz'u sadece bir bahar bayramı sanmak, onun binlerce yıllık teolojik derinliğini hafife almaktır. Kürt kültürünün temelinde dualizm vardır. Yani ışık ile karanlığın, iyi ile kötünün bitmek bilmeyen savaşı. Güneş, bu savaşın baş kahramanıdır. Eskiden yaşlıların sabah güneş doğarken ellerini açıp onu selamladığını görürdünüz. Bu güneşe tapmak değildi. Yaşamın kaynağına, karanlığı boğan o kutsal ışığa duyulan bir minnetti. Işık bilgidir, ışık adalettir. Bu yüzden bir Kürt yemin ederken ve ronahiye, yani bu ışık hakkı için der. Işığa duyulan bu saygı bizi binlerce yıl önceki Zerdüştlüğe, hatta daha eski güneş kültlerine bağlar. Ateş ise bu kutsal ışığın dünyadaki, evimizdeki temsilcisidir. Evin ocağı o ailenin varlığıdır. Ocağın sönsün dediğinizde birine sadece beddua etmiyorsunuz. Onun tarihini, soyunu, varlığını yeryüzünden silmek istiyorsunuz. Ateş bizde kutsaldır ve kirletilmez. Ateşe asla su dökülmez. Ateş canı yanmasın diye üflenerek değil, üzerine kül örtülerek uyutulur. Ateş ölmez, sadece uyur. Nevroz ateşi yakıldığında ve o alevlerin üzerinden atlandığında aslında yapılan şey binlerce yıllık bir arınma ritüelidir. O ateşten atlarken sarıyı, yani hastalığı, hüznü sana bıraktım. Kırmızıyı, canlılığı, sağlığı senden aldım denir. Ateş burada bir köprüdür. Kışın ölü toprağından baharın canlı toprağına geçişin mührüdür. Bugün mahalle aralarında yakılan o küçük ateşler bile aslında antik çağın o devasa tapınak ateşlerinin modern birer yankısıdır. Peki, tüm bu anlattıklarım nasıl oldu da binlerce yıl boyunca hiçbir kitaba yazılmadan bugüne ulaştı? Cevabı çok basit ve bir o kadar da etkileyici. Sözlü hafıza. Kürt kültürü kitaplarla değil, sesle ve hikayeyle taşındı. Dengbejlerin o gırtlak namelerinde sadece aşk yoktur. O namelerin içinde Mezopotamya'nın inanç kodları saklıdır. Büyüklerimizin gece çocuklarına anlattığı o pirabok hikayeleri, dev masalları aslında antik mitolojinin günümüze uyarlanmış halleridir. Bizim yaşlılarımız sadece ailemizin birer ferdi değil, onlar yürüyen bir kütüphanedir. Onlar sustuğunda bir kitap değil, binlerce yıllık bir zincirin halkası kopuyor. İslamiyet bu kadim adetleri yok etmedi. Aksine onları kendi içinde eritti ve korudu. Bugün biz bu izleri takip ederek aslında kendimizi tanıyoruz. Bizler dağın vakarını, suyun saflığını, atalarımızın sadakatini ve ateşin sıcaklığını ruhunda taşıyan bir halkın çocuklarıyız. Bu izleri bilmek bizi daha az dindar ya da daha az modern yapmaz. Bizi daha kök salmış yapar. Beni buraya kadar dinlediğiniz için kalpten teşekkür ederim. Sizin ailenizde de böyle eskiden kalma dediğiniz, nenenizden duyduğunuz garip ama güzel adetler var mı? Lütfen yorumlarda benimle paylaşın. Belki sizin anlattığınız bir hikaye bir sonraki videomuzun konusu olur.
Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve bu kadim yolculukta yanımda olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Unutmayın, geçmişi bilmeyen geleceği inşa edemez. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şevbaş, hoşça kalın.